Sıla yoluna çıkmadan önce bunu bilmezseniz 200.000 TL ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız, 200.000 TL. Türkiye'de trafik kuralları değişti ve artık tolerans yok. Şimdi size hangi hataya ne kadar ceza var tek tek ve açık şekilde anlatacağım. Polisin dur ihtarına uymamak 200.000 TL. Ehliyeti iptal edilmiş halde araç kullanmak 200.000 TL. Saldırgan sürüş 180.000 TL. Ve bu sadece para değil, ehliyete el koyma ve araç bağlama da var. Özellikle Sıla yoluna çıkacak gurbetçiler için bu çok önemli. Selamun aleyküm, vatanımın güzel insanları, sevgili gurbetçi dostlarım. Bugün sizlere Türkiye'de yürürlüğe giren yeni trafik cezalarını A'dan Z'ye anlatacağım. En ağır cezadan başlıyorum. Polisin dur ihtarına uymazsanız ceza 200.000 TL. Ayrıca 60 gün ehliyete el konuluyor, araç da trafikten men edilebiliyor. Bu artık şaka değil. Eskiden bazı durumlarda para cezası ile geçiyorduk. Ama yeni dönemde devlet çok daha sert. Alkollü sürüş. Alkollü araç kullanma konusunda ciddi artış var. 0,E promil üstü alkollü araç kullanırsanız yaklaşık 25.000 TL ceza. İkinci kez yakalanırsanız ceza çok daha yükseliyor. Üçüncü kez ise rakam 150.000 TL seviyelerine çıkabiliyor. Ve burada sadece para yok, ehliyete el koyma var. Değerli izleyiciler, hemen aceleden söylüyorum. Geçen sene biliyorsunuz Belçika'da genç bir vatandaşımızın ehliyetine el konuldu. Türkiye'de ehliyetsiz olduğu için aracını kullanamadı. Araç bağlandı. Başka aracı kullanma hakkı olan birisi vatandaşımızın aracından Kapıkule'ye kadar gitti. Gurbetçi vatandaş ondan sonra Bulgaristan'dan itibaren kullanma hakkı oldu. Ama Türkiye ehliyete el koymuştu. Saldırgan sürüş. Trafikte başka bir aracı sıkıştırmak, makas atmak, tehdit etmek. Bunlar artık agresif sürüş sayılıyor. Ceza 180.000 TL. Ayrıca 60 gün ehliyet, 30 gün araç bağlama var. Sıla yolunda özellikle uzun yolda sabırsız davranmak çok riskli. Acele edeceğim diye makas atmayın değerli dostlarım, değerli izleyiciler. Sağdan soldan sollamayın. Kurallara uyun. Telefon ve küçük görülen hatalar cep yakıyor. Direksiyonda telefon kullanmak yaklaşık 5.000 TL ceza. Bence git o 5.000 TL ile ailenden güzel bir gün geçir, daha mantıklı. Ambulans veya itfaiye yol vermemek 46.000 TL. Drift yapmak veya tehlikeli hareket 46.000 TL. Bazı kişiler küçük ceza diye düşünüyor ama tekrar ederse ceza katlanıyor. Sıla yolunda denetimler. Değerli izleyiciler, dostlarım, gurbetçiler, buna gerçekten çok önem vermemiz lazım. Özellikle yaz aylarında radar ve denetimler artıyor. Jandarma ve trafik ekipleri Sıla yolu güzergahında daha aktif. Yani nasıl olsa turistim düşüncesi yanlış. Kanun herkes için geçerli. Değerli izleyiciler, burada dile getirmek istiyorum. Sizler de görmüşsünüzdür. Sağ tarafta tabelalar var. Ortalama hız radarları var. Yani nokta A'dan nokta B'ye kadar senin ortalama hızını ölçüyor. Hızlı gidersen Kapıkule'den veya başka bir sınır kapısından çıkış yaparken sistemde çıkıyor. Yani nokta A'dan nokta B'ye kadar belki 26 kilometre senin ortalama hızını ölçüyor. Hayda, bastırmak yok artık. Değerli gurbetçilerim. Oldu mu? Oldu. Geçen sene gurbetçi vatandaşlarımız, gurbetçi dostlarımız Kapıkule'ye geldi ve sistemden hepsi çıktı. Hatta Kapıkule'de bu konuda kuyruk ulaştı.
nakit veya kredi kartından tabii ki borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bakın, cezalar gerçekten sertleşti. Şimdi gurbetçilerime net tavsiyeler vermek istiyorum. Şimdi dikkat etmeniz gerekenleri sade şekilde söyleyeyim değerli dostlarım. 1. Hız sınırına mutlaka uyun. 2. Polis ihtarına mutlaka uyun. 3. Alkollü araç aman aman kullanmayın. Yani bu konuda Türkiye'deki polislerin de artık hiç şakası yok. 4. Telefonunuzu elinize almayın. Geç sağ tarafa, sakin sakin telefon konuşmanı yap. Ondan sonra yoluna devam et. 5. Evraklarınızı yanınızda taşıyın. Araba ruhsatı, sigorta kağıdı, ehliyet sorabilir. Jandarma durdurur, polis durdurabilir, sorabilir. Muhakkak uzun yolda sabırlı olun. Türkiye'ye kadar sabırlı gitmişsin. Neden Türkiye'de sabırlı olmuyoruz? Biz Avrupa'da kurallara uyan insanlarız değerli dostlarım. Türkiye'de de uyalım. Kurallara lütfen uyalım. Unutmayın, izin için, tatil için gidiyorsunuz. Bir ceza yüzünüzden tatilinizi mahvetmeyin. Tekrar dile getiriyorum. Aracınız bağlanırsa, ehliyetiniz 2 ay gelirse, alınırsa, düşün, yani aracın gitti. 1 ay, 2 ay araç kilitlendi. Ehliyet de gitti. Elin kolun bağlandı, apıştın kaldın orada işte. Rica edeceğim. Aman diyorum, bakın, Avrupa'da kurallara uyuyoruz. Peki neden bu kadar sert Türkiye'de şimdi bu? Devletin amacı trafik güvenliğini arttırmak. Türkiye'de kazaların önemli kısmı hız ve dikkatsizlikten oluyor. İnanın bana, ben de vaktim olduğu zaman YouTube videolarından Türkiye kazaları bazen gözüme takılıyor. Yani inanılmaz bir şekilde, inanılmaz yerlerde aşırı sürat. Bu motosikletle olsun, arabayla olsun, kamyonla olsun, yani şaşırtıcı görüntüler var YouTube'da. Ben şaşkın bir halde bakıyorum. Ve sonra kendi kendime diyorum ki ya gerek mi? Yani mesajımız net. Kurala uy, sorun yaşama. Sevgili gurbetçi vatandaşlarım, Sıla yoluna çıkmadan önce bu bilgileri mutlaka bilin. Bu videoyu yol arkadaşlarınıza gönderin. Belki bir kişinin bile ceza yemesini engelleriz. Cezadan daha mühim olan değerli izleyiciler, kazasız gidip gelelim. Kimse mağdur kalmasın, kaza yapmasın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıla yolunda hepinize canı gönülden değerli dostlarım, kazasız, belasız, cezasız, güvenli yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.